2026 yılında yeni diziler peş peşe yayın hayatına başlarken bazı diziler ise finale doğru ilerliyor. Son dönemde birçok dizi final yaparak ekranlara veda etti ve bu vedalara yenileri eklenecek. Bu videomuzda final yapması beklenen ve yeni sezon onayı alması zor gözüken tam 8 diziyi sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Show TV'nin sezon başında büyük umutlarla başlattığı Rüya gibi maalesef beklentilerin altında kalmaya devam ediyor. Dizi, başlangıçta düşük seyreden reytinglerini kademeli olarak yukarı çekmişti. Hatta yapımcı ekipten dizi devam edecek, reytingler toparladı. Yayıncı kanal sonuna kadar arkasında açıklaması yapılmıştı. Ancak son reyting verilerine göre örneğin 5. bölümde totalde 3.90, AB'de 3.44, ABC 1'de ise yaklaşık 3.23 reytingle ortalamanın altında kalındı. Dizi şimdiye kadar reytinglerde genel olarak 3-4 bandında kalmış ve artış gösterememiş. Bu performans dizinin final yapma ihtimalini fazlasıyla artırıyor. Çünkü Türk dizilerine reytingler 4'ün altına düştüğünde kanal genellikle erken finalli karar alıyor. Kısacası Rüya gibi dizisinin lüks ve şaşalı dünyası günümüz izleyicisinin daha samimi veya daha aksiyon odaklı beklentisini tam olarak karşılayamadı. Umutlu açıklamalara rağmen final yapması an meselesi. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, tabiri caizse ölümsüz olarak ilan edilmişti. 20. sezonunda olmasına rağmen hala total grubunda 4-5 bandında saygıdeğer bir oran alıyor. Geçtiğimiz ayın sonlarında totalde 5'i geçen başarılı dizi, AB ve ABC1 kategorilerinde ortalamanın bir hayli altında kalıyor. Dizi hakkında zaman zaman final yapacak mı haberleri çıksa da başrol Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan, dizinin şakayla karışık 25 sene daha devam edeceğini açıklamıştı. Son duruma göre ise reytinglerde totalde başarılı sonuçlar alınıyor ancak aynı başarı AB ve ABC1 kategorilerinde elde edilemiyor. Kanal D, dizinin reytinglerinden memnun sayılır ancak eğer giderek düşüş eğilimi olursa bu sezon sonunda efsane dizi için son nokta koyulabilir. Üstelik 20 yılın yorgunluğu hem kadroda hem de senaryolarda hissediliyor. Yapımcılar diziyi kan kaybederken değil, hala bir kitlesi varken onurlu bir şekilde sonlandırmak isteyebilir. Now TV'nin Sahtekarlar dizisi başladığından beri aslında genel olarak iyi performans gösterdi. Geçtiğimiz günlerde senarist değişikliği haberiyle gündeme gelen dizide başarılı isim Sema Ergenikoğlu'nun projeden ayrılması bir bakıma kriz yönetimi olarak yorumlandı. Genelde 4-5 seviyelerine reytingler alınıyor ve senaryosuyla belli bir kitlenin ilgisi çekildi. Ancak pazar günleri teşkilat dizisinin bir hayli gerisinde kalıyor. Reytingler aslında fena değil seviyesinde olsa da ikinci sezon onayı alması için şimdilik yetersiz görülüyor. Kısacası Sahtekarlar dizisi için erken final kararı yok ancak muhtemelen bu sezon sonunda eğer reytingler ciddi oranda yükselmezse final yapılacak. Analizime göre dizinin final yapma sebebi reytingleri kötü olması değil, yeterince iyi olmaması ve kanalın daha yüksek potansiyelli yeni projelere yer açma isteği olacaktır. TRT1'in dev bütçeli tarihi dizisi Mehmet Fetihler Sultanı aslında kanalın en çok izlenen işlerinden biri. Ancak neden final listesinde? Çünkü bu dizi için maliyet-verimlilik dengesi biraz sarsılmış durumda. Son 3 haftada 5 seviyelerinde seyreden reytingler böyle devasa bir prodüksiyon için sınırda kabul ediliyor. Özel kanallarda olsa çoktan final yapacak olan bu oranlar TRT'de kamu yayıncılığı sebebiyle korunuyor diyebiliriz. Yani reytingler stabil kalsa bile prodüksiyonun sürdürülebilirliği ve senaryonun doğal sınıra gelmesi nedeniyle bu sezon sonunda dizinin vedasına tanıklık edebiliriz. Ancak 4. sezon onayı da alırsa şaşırmayız. Akın Akınözü, Erkan Kolçak Köstendil ve Serra Arıtürk'ün başrollerini paylaştığı Veliaht, Perşembe akşamları Halef Kökler'in çağrısı ile girdiği rekabette geride kaldı. Ayrıca Perşembe günleri yeni diziler diye yeni hayatına başlayacak. 4 ve 6 arasında reytingler alan dizi, son bölümleriyle sosyal medyada bir hayli konuşuldu. Evet, reytingler çok kötü değil ancak bu seviyedeki reytingler eğer yükseliş umudu yoksa riskli bölge anlamına gelir. Eğer önümüzdeki bölümlerde reytingler 4'ün altına düşerse final çanları çalınabilir. Bu ihtimalin olma olasılığı ne yazık ki daha yüksek. Veliaht'ın ikinci sezon onayı alması için reytinglerini en az 5-6 seviyelerinde sabit tutması gerek. Üstelik dizi ilk etapta kısa vadeli anlaşmayla başlamış. Geleceği ise reytinglere bağlı. Kuruluş Osman'ın devamı niteliğinde olan ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde büyük bir değişimle başlayan Kuruluş Orhan aslında reytinglerde kötü değil fakat yine de beklentilerin altında ilerliyor. İlk bölümlerinde totalde 4-5 arası reyting alan tarihi dizi son haftalarda beklenen patlamayı yapamadı. Çarşamba günlerinin tartışmasız lideri olan Eşref Rüya'nın bir hayli gerisinde kalan dizi reytinglerini istikrarlı bir şekilde yükseltemezse ilk final sinyallerini vermiş olacak.
Zamanında ATV izleyicisi Kuruluş Osman'ın 10 ve üzeri reytinglerine alışmıştı. Fakat Kuruluş efsanesinde sona doğru gidiliyor diyebiliriz. Şimdilik final yapması gibi bir durum söz konusu değil, ancak bütçesinin büyüklüğü ve prodüksiyon maliyetleri göz önüne alındığında reytinglerin 5,5 altının altında kalması durumunda kanalın sezon sonunda kesin final planını devreye sokabileceğini düşünüyoruz. Umarız dizinin reytingleri daha da yükselir ve Kuruluş efsanesi devam eder. Star TV'nin dram türündeki işi Sahipsizler, reytinglerde tam bir paradoks yaşıyor. Fenomen dizi son haftalarda Total grubunda 5'in üzerine gayet makul ve kanalı tatmin eden oranlar alırken, AB ve ABC1'de ise 2-3 seviyelerinde çok düşük oranlar alıyor. Türk televizyon tarihinde Total grubunda ortalamanın üzerine reytingler alıp, AB grubunda ise çok geride kalan nadir yapımlardan biri haline geldi. Sadık bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, çarşamba akşamları rakiplerine karşı artık zorlanmaya başladı diyebiliriz. Üstelik dizinin reyting durumu, izleyici profilinin sadece belli bir kesime hitap ettiğini ve reklam geliri yüksek olan AB grubunu yakalayamadığını gösteriyor. Eğer senaryoda AB reyting kitlesini çekecek bir dönüşüm yaşanmazsa, Total başarısı bile diziyi kurtarmaya yetmeyebilir. Çünkü bu denli düşük AB ve ABC1 reyting oranları dizinin yeni sezon onayı almasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Kısacası sevilen dizi Sahipsizler çok büyük bir ihtimalle bu sezon sonunda ekran serüvenine son noktayı koyacak. Son haftalarda reytinglerde gözle görülür bir yükselme yaşayan Kıskanmak dizisi, geçtiğimiz haftalarda reyting tablosunda oldukça dalgalı bir seyir izledi. Örneğin 16. bölümüyle 3 kategoride de 5-6 bandında reytingleri alan dizi, şimdiye kadar birkaç kez birincilik koltuğuna da oturdu. Projenin maliyeti oldukça yüksek ve Now TV genellikle bu kadar yüksek bütçeli işlerden en az 6-7 reyting bekliyor. Dizinin hikayesi güçlü, ancak salı günleri yeni dizilerin başlayacak olması biraz düşündürüyor. Çünkü Kıskanmak dizisinin reytingleri dalgalı. Bir hafta büyük bir düşüş yaşanırken diğer hafta ciddi yükseliş olabiliyor. Bu dizi için koca bir soru işareti koyabiliriz. Reytingler ve izleyici etkileşimi şu an iyi seviyede diyebiliriz, ancak aslında çok kritik bir sınırda. Eğer önümüzdeki haftalarda reytingler 5'in altına iner ve rakipler güçlenirse sezon sonunda final kararı kaçınılmaz hale gelir. Umarız ilgi çekeceğin dizinin reytingleri en az 5,5-6 seviyelerinde istikrarlı bir şekilde ilerler. İkinci sezon onayı alır. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bu videoda bahsettiğimiz dizilerin dışında kalan tüm diziler yeni bir değişiklik olmazsa gelecek sezonda da ekran macerasına devam edecekler. Peki siz hangi dizileri izliyorsunuz? Favori dizileriniz neler? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.